Yolculuğuna tamirci çıraklığıyla başlayan Soichiro Honda, büyük emeklerle kurduğu fabrikası 2. Dünya Savaşı'nda bombalanmasına, ardından büyük bir depremde tamamen yıkılmasına rağmen hiçbir zaman pes etmedi. Yenilikçi fikirleriyle motosiklet ve otomobil sektöründe dünya devi olan bir marka oluşturdu. Honda, sonradan katıldığı otomobil sektöründe Civic'le başarıyı nasıl yakaladı? Soichiro Honda'nın azim dolu başarı hikayesi ve Honda Civic'in tarihi başlıyor. Soichiro Honda 1906 yılında Japonya'da Fuji Dağları'nın yakınlarında küçük bir kasabada dünyaya geldi. Dokumacı bir anne ile bisiklet tamircisi bir babanın oğlu olan Honda, küçük yaşlardan itibaren babasına yardım ederek büyür. Okul hayatı başarılı geçmese de mekaniğe karşı büyük ilgi ve yeteneğe sahipti. Bir gün köylerine gelen Ford yapımı Model T'yi gören Honda adeta büyülenir. Koşabildiği kadar otomobilin arkasından koşar. Otomobille tanıştığı ilk an ona 15 yaşında köyünden ayrılarak Tokyo'da araba tamirhanesi olan Art Sokai'de çıraklığa başlaması için ilham verir. Çıraklığa başlayan Honda tamirhanede ilk kez tanıştığı yarış otomobillerinden çok etkilenir. Araçların bakımında görev alır ve tasarımlarını yakından inceleme fırsatı bulur. İlerleyen zamanlarda yarış otomobilleri onun için tutkuya dönüşmeye başlar. Honda yeterli eğitimi olmamasına rağmen tutkusu ve teknik yeteneğiyle tamirhane için sıra dışı bir çalışandı. İlerleyen yıllarda Art Sokai, Tokyo'da gittikçe popüler olmaya ve yeni şubeler açmaya başlar. Bu şubelerden birinin başına 21 yaşındaki Honda getirilir. Kendi atölyesinde kırılmaya ve yanmaya dayanıklı yedek parçalar geliştirir. Atölye çok iyi kazanç elde etmesine rağmen kazandığı tüm parayı yine ürün geliştirmeye yatırıyordu. Art Sokai'nin sahipleri bu durumu desteklemiyordu. Honda boş zamanlarında en büyük tutkusu olan kendi yarış otomobilini üretmek üzerine çalışıyordu. 3 yıl sonunda modifiye edilmiş Ford motoruyla kendi yarış aracını üretmeyi başarır. 1936 yılında yerel yarışlara katılır. Aracıyla 160 km/saat hıza ulaşarak Japonya hız rekorunu kırar. Yarışta kaza geçirip yaralanınca bu tutkusunu rafa kaldırır. Honda tamir işlerinden tatmin olmamaya başlar. Motorlar üzerinde çalışırken piston segmanı konseptine dayanan bir motor geliştirir. Geliştirdiği piston segmanlarıyla motor çok daha verimli hale gelir. 1937 yılında segman üretmek üzere Tokai Seiki isimli şirketi kurar. Gündüzleri tamirhanede, geceleri yeni şirketinde piston segmanları üzerine çalışan Honda, yoğun çalışma sonucu fikrini uygulanabilir hale getirmeyi başarır. Ürettiği motor prototipiyle Japonya'da yeni faaliyete geçmiş olan Toyota firmasının kapısını çalar. Özenle geliştirdiği fikrinin Toyota tarafından büyük bir hevesle ve güzel bir para karşılığı satın alınacağını düşünen Honda, aldığı yanıt karşısında hayal kırıklığı yaşar. Toyota mühendisleri biraz da eğitimsiz bir adamın kendilerine böyle bir fikirle gelmesine şaşırarak motorun ve piston segmanlarının teknik standartlara uymadığını söyleyerek Honda'yı geri çevirirler. Honda, başarısızlığın arkasındaki nedenin teknik eğitim yetersizliği olduğunu anlar ve kendini bu alanda geliştirmeye karar verir. 2 yıl boyunca Japonya'yı dolaşır, teknik üniversitelerde derslere girer ve ülkedeki çelik üreticileriyle görüşmeler yapar. 2 yıl sonunda sürekli yeni şeyler öğrenerek ve kendini geliştirerek motor prototipini ve segmanları standartlara uygun bir şekilde üretmeyi başarır. Tekrar Toyota'nın kapısını çalar. Bu defa ürettiği prototip ile herkesi kendine hayran bırakır. Toyota yüklü miktarda sipariş verir ve Honda'dan daha büyük bir fabrika kurmasını talep eder. Toyota ile olan ihaleyi yerine getirebilmesi için bir fabrika kurması gerekiyordu. Ancak 2. Dünya Savaşı başlamıştı ve ülkedeki tüm ham maddeler ordunun emrine verilmişti. Honda fabrikayı inşa edecek çimentoyu bile bulamıyordu. Ne yapabileceğini düşündü ve tamamen yeni bir betonlama tekniği geliştirerek fabrikasını bu yeni teknikle inşa etti. Üretime başlayan fabrika kısa sürede 2000 çalışana ulaşır ve Toyota'nın segman ihtiyacının yarısını karşılar hale gelir. Honda'nın yıllar süren çabaları meyvesini vermişti. Ancak 2. Dünya Savaşı devam ediyordu ve Amerika Japonya'yı bombalamaya başlamıştı. Hava üssünün yakınlarında bulunan Honda'nın fabrikası da bombardımanda büyük zarar görür.
Honda fabrikayı yeniden inşa eder, ancak bu defada savaşta yenilmeye başlayan ve kaynakları tükenmeye yüz tutan Japonya'da çelik biter ve ordu dışında hiçbir yerde bulunmamaya başlar. Honda yine büyük bir sorunla karşı karşıyaydı. Ham madde bulmanın yollarını düşündüğü sırada aklına zekice bir fikir geldi. Japonya'yı sürekli bombardıman eden Amerikan savaş uçakları yakıtları bittiği zaman ek yakıt depolarını aşağıya atıp yollarına devam ediyordu. Honda, ülkenin her yanında görülen bu ek yakıt depolarını toplattı ve bunlardan elde ettiği çelikle segmanlarını üretmeye devam etti. Artık her şey iyi gidiyordu ve savaş da bitmek üzereydi. Honda, savaş sonrası işlerini daha da büyütebileceğini düşünürken 1945 yılında büyük bir deprem meydana geldi ve fabrika tamamen yıkıldı. Honda bu defa her şeyini kaybetmişti. Fabrikayı yeniden inşa etme gücünü kendinde bulamadı. Bu arada savaş bitmişti. Japonya'da benzin kıtlığı yaşandığı için insanlar otomobil kullanmayı terk etmiş ve bisiklet kullanmaya başlamıştı. Honda, bisikletin ulaşımda büyük potansiyele sahip olduğunu görür ve bu alanda bir şeyler yapmaya karar verir. 1946 yılında Honda Teknik Enstitüsü'yü kurar. Burada bisiklete az yakıt tüketen 50 cc'lik küçük bir motor bağlar. Ürettiği ucuz ve az yakıt tüketen motorlu bisiklet insanların ilgisini çekmeye başlar. Talebi gören Honda, yüksek sayıda üretim yapmak için fabrika kurmaya karar verir. Ancak bunun için yeterli sermayesi yoktu. Buna rağmen bir çözüm yolu bulmayı başarır. Ülke genelindeki 18.000 bisiklet satıcısına tek tek mektup yazar. Onları buluşunun ülkenin ulaşımında devrim yapacağını ve bisiklet satışlarının büyük oranda artacağı konusunda ikna eder. Bisiklet satıcılarının bir kısmı ona ham madde ve para yardımında bulunur. Üretime başlayan Honda ilk yıl 1500 adet motorlu bisiklet satmayı başarır. Bu süreçte şirket kendi motorunu geliştirme üzerine çalışır. 1947'de ilk Honda üretimi olan çift pistonlu motor üretilir. Geliştirilen motor bisiklete 1 beygirlik güç veriyordu. 1948 yılında ise Honda Motor Şirketi kurulur. Şirket yeni geliştirilen 98 cc 3 beygir motora sahip tamamen motosiklet olan ilk motosikletini Honda D-Type adıyla üretim bandından çıkarır. Ucuz ve az yakıt tüketen motosiklet başlangıçta büyük talep görür. Fabrika 2 yıl içinde ayda 300 motosiklet üretebilir hale gelir. 1950'nin başlarında ise D-Type satışları yavaşlamaya başlar. O yıllarda motosiklet pazarında Honda'nın 200'den fazla rakibi vardı. Satışları yavaşlamaya başlayan Honda'nın bir şeyler yapması gerekiyordu. Aksi halde pazardaki varlığını sürdürmesi mümkün değildi. Soshiro, rakiplerinin önüne geçmek için Japon motosiklet üretiminde zamanın ötesinde bir motor geliştirir. Bu motor 4 zamanlı üstten sübaplı motordu. Motor pistonlarda yüksek sıkıştırma oranı sağlıyordu. Bu da gücü arttırıp yakıt tüketimini azaltıyordu. Honda 1951 yılında yeni geliştirdiği 146 cc 5,5 beygirlik bu motorla Honda E-Type'ı üretim bandından çıkarır. Motosiklet pazarda büyük bir etki yapar. Talep o kadar fazla olur ki Honda 3 yeni fabrika daha kurar. 3 yıl içinde üretim kapasitesi yıllık 32.000 adete çıkar. Diğer üreticiler Honda kadar hızlı ve yenilikçi motorlar geliştiremezler. 1955 yılında şirket pazarda lider üretici olur. Japonya'daki başarılardan sonra Honda gözünü global pazara çevirir. Soshiro, Genel Müdür Fujisawa ile birlikte motosiklet pazarını incelemek için Avrupa'ya gider. Avrupa'da çoğunlukla Japonya'nın aksine küçük ve hafif moped tarzında motosikletlerin kullanıldığını görürler. İkili hem Japon hem de dünya pazarı için bu tarz bir motosiklet üretmeye karar verir. Şirket bunun için çalışmaya başlar ve 1958 yılında 50 cc 4 beygir motora sahip efsanevi Super Cup üretim bandından çıkar. İkonik bir tasarıma sahip, ekonomik, hafif, yakıt tasarruflu ve kullanımı kolay olan motosiklet
büyük talep görür ve kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşır. Honda bir yıl sonra Super Cup'la beraber dünya pazarına açıldı. Super Cup, Amerika'da $250'dan satışa çıkarıldı. Global pazarda da motosikletin yaptığı etki inanılmazdı. 1961'den sonra her ay 100.000 adet satılmaya başlandı. 2 yıl içinde Honda dünyadaki en büyük motosiklet üreticisi olmayı başardı. Honda lider motosiklet üreticisi olsa da yarışlara olan tutkusunu hiç kaybetmedi. 1959 yılında özel ürettikleri yarış motorlarıyla dönemin en itibarlı yarışları olan Tourist Trophy Grand Prix'sinde yarışmaya başlandı. 2 yıl sonra ilk 5'te yer almayı başardı. İlerleyen yıllarda da pazardaki ve yarış pistindeki başarılar devam etse de Soichiro Honda tatmin değildi. Soichiro 1960'ların ortalarında Japonya'da ve dünyada otomobillerin çok tercih edildiğini ve hızla yaygınlaştığını fark eder. Otomobillere olan tutkusunu Model T'yi ilk gördüğü günden beri kaybetmemişti. Honda otomobil sektörüne girmek ister. Bu fikrini duyanlar Japonya'da ve dünyada sektörün doygun olduğunu ve sonradan yarışa dahil olarak büyük markalarla rekabet edemeyeceğini söyleyerek vazgeçirmeye çalışırlar. Ancak Honda kararlıydı. Motosikletleri gibi ekonomik ve az yakıt tüketen otomobil üretme fikri onu fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Gözünü otomobil endüstrisine çevirir ve inceleme yapar. Özellikle Avrupa'da üretilen mini otomobillerden çok etkilenir. O yıllarda Fiat'ın ürettiği Fiat 500 modeli büyük talep görmekteydi. Araç 2 silindirli, hava soğutmalı, aracın arkasına yerleştirilmiş motora sahipti. 479 cc'lik motor 13 beygir güç üretiyordu. 2 kişilik olan otomobilin maksimum hızı 120 km/saatti. O yıllarda benzin fiyatlarının ve şehirlerde nüfusun hızla artmasından dolayı küçük, ekonomik ve yakıt tasarruflu otomobiller fazlasıyla talep görmeye başlamıştı. Otomobil üreticilerin büyük ve güçlü motorlu otomobil üretmekle ve tüketicilerin ise kullanmakla övündüğü Amerika'da bile küçük otomobiller gittikçe daha fazla tercih edilmeye başlanmıştı. Ford'un ürettiği küçük sınıf otomobil olan Pinto ve Chevrolet'in Vego modellerinin yollardaki sayısı hızla artmaktaydı. Bunları gören Honda küçük sınıf otomobille üretime başlamaya karar verir. Dünyanın en büyük endüstrisine girmenin ve rakiplerle rekabet etmenin kolay olmadığının farkındadır. 1960'ların başlarında Honda'nın mühendis ekibi otomobil üzerinde çalışmaya başlar. Ancak ekibin otomobil konusunda yeterli tecrübesi yoktu. Soichiro Honda kendi otomobil teknolojilerini geliştirmek istiyordu. Bunun için kendi ürettikleri Formula araçlarıyla Formula 1 yarışlarına katılmaya karar verir. Amacı yarışları kazanmak değil, ürettikleri araçlar ve edindikleri tecrübelerle kendi motor ve otomobil teknolojilerini geliştirmekti. Honda, 1960'ların başlarından itibaren Grand Prix yarışlarına katılmaya başlar. 64-65 yıllarında yapılan zayıf başlangıç, Honda'ya bu alanda başarılı olamayacaklarını düşündürmeye başlar. Ancak bir yıl sonra Meksika, sonraki yıl İtalya Grand Prix'sini kazanınca düşünceleri değişir. Honda'nın tasarım ekibi otomobil üzerinde çalışmaya devam ediyordu. 1970 yılında dünyada başlayan çevreci hareket otomobil tasarımlarına yön verecekti. Amerika'da çevreciler hızla artan araba sayısı nedeniyle hava kirliliğinin artmasını protesto etmek için büyük gösteriler düzenler. Gösteriler büyük etki yapar ve Amerikan Kongresi sorunu çözmek için otomobil üreticilerine egzoz emisyon sınırlaması getirir. Bu emisyon sınırlaması dünyadaki otomobil üreticilerini aşılması gereken zorluklarla karşı karşıya bırakır. Soichiro bu zorluğu kendileri için fırsata çevirmeye karar verir. Eğer emisyonu azaltmak için rakiplerinden daha üstün bir teknoloji geliştirebilirlerse girecekleri otomobil pazarında avantaj yakalayabilirlerdi. Otomobil endüstrisindeki çoğu üretici egzoz gazı salınımını azaltmak için katalitik konvertör kullanmayı tercih eder. Honda, egzoz gazı oluştuktan sonra atık gazı temizleyen bu sistemi kullanmayı reddeder.
motorlarda devrim yapacak bir sistem geliştirir. Egzoz gazını motorun içinde temizleyen CVCC olarak bilinen Vortex kontrollü motor geliştirilir. Honda'nın geliştirdiği bu motor, Amerika'nın koyduğu emisyon standartlarına uyan ilk motor olur. Dünya çapında otomobil üreticileri ve Amerika'nın iki büyük devi Ford ve Chevrolet emisyon standartlarına uyan bir motor geliştirmekte zorlanıyordu. Honda bu kriz zamanının CVCC motorlu otomobilleriyle otomotiv sektörüne girmek için en doğru zaman olduğunu görür. 1973 yılında uzun süredir üzerinde çalışılan Honda Civic üretim bandından çıkar. Araç 1169 cc 50 beygir motora sahipti. 4 ileri manuel şanzıman standart olarak sunuldu. 2 kapılı 355 santim uzunluğunda 680 kilogramlık aracın performansı yüksekti. Buna ek olarak kliması, opsiyonel 2 vitesli otomatik şanzımanı ve arka cam sileceği gibi döneminde birçok arabada bulunmayan donanımları ile Civic çok beğenildi. Özellikle 1973 yılında dünyada yaşanan petrol krizinde benzin fiyatlarının yükselmesiyle ekonomik, yakıt tasarruflu araç tüketiciler tarafından fazlasıyla tercih edilir. Civic, Amerika'da 1795 dolardan satışa çıkarıldı. Bu miktar 2021'de 10.900 dolara eşittir. İlk yıl 32.500 adet Civic üretim bandından çıkar. 1974 yılında Civic'in motoru biraz büyüdü. 52 beygir gücünde 1237 cc motor kullanıldı. Başlangıçta yakıt tüketimiyle beğeni toplayan Civic daha sonra verimli, güvenilir, sağlam, performanslı ve çevre dostu sıfatlarıyla popülerliği artmaya başladı. Birinci jenerasyon Civic'in üretimi 1979 yılında sonlandırılır ve 600.000 adet satışı gerçekleşir. 1979 yılında ikinci nesil Civic üretim bandından çıkar. Motoru ve kendisi biraz daha büyür. Bu nesilde Civic ilk kez sedan olarak üretildi. Satışlar ikinci nesilde de hızla artmaya devam etti. Şirket talebi karşılamak için Güney Afrika, Yeni Zelanda, Endonezya gibi ülkelere fabrika kurar ve araçlar bu ülkelerde de üretilmeye başlanır. Civic büyük bir başarıydı. Amerikan üreticiler Honda'nın mühendislikteki başarıları ve hızla artan satışları karşısında şaşkınlığa uğramıştı. Civic 1986 yılına kadar sadece Japonya ve Amerika pazarında satılacaktı. Honda sonradan katıldığı yarışta büyük başarı yakalamış, dünya çapında yaptığı yüksek satış adetleriyle pazardan büyük bir pay almayı başarmıştı. Küçük sınıf otomobil olarak yolculuğuna başlayan Civic yıllar içinde dönüşerek daha büyük, kompakt, sürüş konforlu, yüksek performanslı ve gelişmiş teknolojiyi bir arada sunan bir otomobil oldu. Ülkemizde de Honda Türkiye A.Ş'de 1997 yılından beri üretilmekte ve en çok tercih edilen C sınıfı otomobiller arasında yer almaktadır. Dünyada 20 milyondan fazla satılan Civic hala en popüler otomobiller arasındaki yerini korumaktadır.